Hayata kattığımız ya da çıkardığımız anlam, acımızdan kavrulmuş kalbimizde, çatlamış göğsümüzün tam ortasında bir çare olarak yetişebilir mi? Son zamanlarımızda her şeyi elimizin tersiyle itmek isteriz ya. Belki de en zor, en çaresiz zamanlarımızın dermanı hayattan çıkardığımız ufacık bir anlamda gizlidir. Doktor Viktor Emil Frankl, hayatının en zor zamanlarında hayatını anlamlı kılıyor ve teorisini kendi eylemiyle savunuyor. Viktor Emil Frankl 1900'lerin başında doğup yüzyılın son demlerinde bu dünyadaki hayatını tamamlayan bir nörolog ve psikiyatrdır. Varoluşçu psikoterapinin öncü isimlerinden ve logoterapi ekolünün kurucusu. Bugün Viktor Frankl'ın adını anıyorsak bunda logoterapiyi keşfetmesinin payı epey büyüktür. Viktor Frankl'ın bu kuramı İkinci Dünya Savaşı sırasında toplama kampında geçen zamanlarını yazmış olması da kuramı destekler ve durumunun ekolün kendisini bulmasını sağlamış olduğu kuvvetle muhtemel. Yaşadığı travmayı çareye dönüştürmek, acılarını anlamlara bozdurmak ve kendisiyle bütünleşmek hem doktorun hem de kuramı logoterapinin araştırdığı nokta. Peki neden en umutsuz zamanlarımızda bile göğsümüze bir anlam, bir amaç tohumu atmalıyız? Frankl, tutuklu olduğu Nazi toplama kampındaki deneyimlerini anlattığı insanın anlam arayışı hakkında düşünürken bir yandan da kaleminin ucuyla kendi anlamını arıyordu. Sanmıyoruz ki içi rahattı. Bir eliyle burnunun dibindeki ölümü savuşturuyor, diğer eliyle sımsıkı tuttuğu kalemiyle yaşama sarılıyordu. Hatta kaleminin ucuyla yaşama motive olmak için anlam lazım diyerek ısrar ediyordu. Belli ki kalem tutan eli yaşamı da öyle tutmuştu. Tek çaresi buydu belki de. Logoterapi de tam olarak bu anlama bağlı çarenin motivasyonundan ilerliyor. Viktor Emil Frankl için hayatın anlamı ekolüne bağlanmak olarak okuyabiliriz. Bizim içinse değişik olabilir. Fakat sonuç değişmez. Amaçlar değişse de hayata kattığımız anlam çaremizdir. Frankl için ne Freud'un psikoterapisi ne de Adler'in bireyci yaklaşımı yeterli geldi. Logoterapi de bu vadede hem bu ekollerle paralelliklere sahip hem de insanı başka bir yerinden tutarak kendini var ediyor. Logoterapi insanın hayatı tuttuğu yeri hayattan çıkardığı ve peşine düştüğü anlam olarak görüyor. Peki umutsuz ve çaresizlik duyguları altında anlam arayışımızı nasıl sürdürebiliriz ki? 1986 yılından bir röportajında Frankl bu sorunun cevabını çaresizliğin formülünü çıkartarak veriyor ve diyor ki çaresizlik anlam olmadan acı çekmektir. Tersten bir okumayla çare acı çekişinde bir anlam bulmakta yatar diyebiliriz. Bu anlamı bulduğumuzda ise acı başarıya dönüşebilir. Tabi başarıyı da kendimiz olmaktan ve benliğimizi bütünleştirmekten daha uzakta bir yerde de görmemeliyiz. Bu anlam fark edildiği anda insani bir şekilde acımızın üstesinden gelebiliriz. Amaçsızlık kaybolmuş görünür fikrinde Jung ve Frankl hemfikirdi. Viktor Emil Frankl anlamsız şekilde acı çekmek yerine acıya bir anlam bulmayı ya da hayat hakkında düşüncelerimizi içimizdeki acının ateşiyle harlayıp harekete geçmeyi bir çare olarak görüyor. Araştırmalara göre 1900'lerin başında doğmuş Viktor Frankl'ın 1875'te Jung hakkında spesifik bir okuma yaptığına ya da Jung'un adını zikrettiğine dair bir bulguya rastlanmadı. Fakat analitik psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung'un da boşa gitmeyen bir hayat için amaç edinmek gerektiğini ve amaçsız bir hayatın kaybolmuş göründüğünü düşünmesi gerçekten anlamlı. Zor zamanlarda her şeyi elimizin tersiyle itmek isteyebiliriz. Bir amaç edinmek zor görünebilir. Fakat amaç belki de tam da bu zor zamanlarımızı dönüştürmek ve geleceğimizde şu anımızı yapılandırmak için lazımdır. Frankl'ın insanın anlam arayışı olarak yayınlanan psikoterapi yönteminin temellerini atıyorken tutsak olduğunu hatırlatmak isteriz. Ayrıca Jung'un anlattığı üzere ilkel bir hayat süren Pueblo kabilesinin Jung'un seyahatleri sırasında karşılaştığı batılı bir gezginden daha huzurlu olduğunu söylediğini, hayatımızı yönlendirmek, motive etmek üzere bir amaç edinmek ve hayatımıza anlam katmak dış şartlara bağlı olmak zorunda görünmüyor. Tam tersi yoldan hayatımızı anlamlandırmak ve bir hedef belirlemek hayatı görme şeklimizi değiştirip huzur katsayımızı arttırabilir. Viktor Frankl şöyle diyor: İnsanın belirleyicisi koşullar değil, kararlarıdır. İşte bu da bütün iç dış şartlanmalarımızı değiştirebilir. Böylelikle çaresizliğimiz ve umutsuzluğumuz zamanla çözülür ve çare, hayata kattığımız anlam ve bu anlamla yörüngelendiğimiz amacımızla göğsümüzden filizlenir.
Video bitti. Hoşça kalın.